Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için benim en sevdiğim kurabiye tarifi olan American Cookie, bir diğer adıyla çikolata chips cookie tarifim var. İnanın bu tarifi deneyin, çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Orijinal tariftir. Fazla vakit harcamadan hemen bu lezzetli kurabiye tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 2 adet yumurtamızı kıralım. 1,5 su bardağı esmer şekerimizi ekleyelim. Yarısını esmer şeker, yarısını beyaz şekerle de yapabilirsiniz. Esmer şekerle yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü esmer şeker hem rengini biraz daha koyu renkte gösterecektir, hem de lezzet olarak karamel lezzetini verecektir. O yüzden esmer şekerle yapmanızı tavsiye ediyorum. 225 gram erittiğim, biraz kavurduğum tereyağımı ekliyorum. Tereyağın rengi bu şekilde olacak. Birazcık böyle karamelize ediyoruz tereyağımızı. Eridikten sonra biraz pişirelim ve rengi kahverengi olunca hemen ocaktan alabilirsiniz. Ocaktan aldıktan sonra tereyağımızın mutlaka oda sıcaklığına gelmesini bekleyelim. Ilık olacak, yani biraz soğuğa yakın ılık olabilir, sıcak olmayacak. Tereyağımızı ekleyip karıştırdıktan sonra el çırpıcısıyla şöyle bir çırpalım. Sonrasında diğer malzemelerimizi ekliyoruz. 1 paket, yani 5 gram toz vanilya ekleyelim. 1 tatlı kaşığı nişasta ekliyorum. Ben mısır nişastası kullandım. 1 çay kaşığı hamur kabartma tozu ekliyorum. 1 çimdik tuz ekliyorum. Ve 1 çay kaşığı karbonat ekliyorum. Bu malzemelerimizi de el çırpıcısıyla güzelce şöyle bir karıştıralım. Sonrasında unumuzu ekleyelim. Tarifimde toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitrelik su bardağı ölçüsünde. Lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim. Ele yapışmayan yoğun kıvamlı bir kurabiye hamuru hazırlıyoruz. Şimdi yakından sizlere kıvamını göstereceğim. Hamurumuz şekil aldıktan sonra sütlü çikolata ve bitter çikolatalarımızı hazır edelim. Doğrayalım. Doğradıktan sonra hamurumuzun içerisine ekleyeceğiz. Hamurumuzu yoğurduk, kıvamı bu şekilde. Şimdi kare kare doğradığımız çikolatalarımızı ekleyelim. Ben yarısını sütlü çikolata, yarısını da bitter çikolata olarak hazırladım. Toplamda 200 gram çikolata kullandım. Daha önce sizlerle tarifini paylaştığım zaman 240 gram çikolata kullanmıştım. Bu sefer çok az daha farkla biraz daha az 200 gram çikolata kullandım. Sütlü çikolata da sadece yapabilirsiniz veya sade bitter çikolatayla da yapabilirsiniz. Beyaz çikolata da ekleyebilirsiniz. Ben her iki çikolatayı da çok sevdiğim için sütlü ve bitteri eşit olarak kullandım. Bıçakla kestim. Bu şekilde bu boyutta yapabilirsiniz. Kestikten sonra hamurumuzun içerisine ekleyelim. Şöyle bir elimizle iyice hamurumuzun içerisine iç içe geçsin çikolatalar. İstediğimiz kıvamda oldu kurabiye hamurumuz. Şimdi en az yarım saat kadar buzdolabında hamurumuzu dinlendirelim. Vaktiniz varsa eğer 1 saat kadar dinlendirmenizi tavsiye ederim. Ben buzdolabında yarım saat kadar hamurumu dinlendirdim. Şimdi bir dondurma kaşığından faydalanarak yuvarlak şekilde kurabiyelerime şekil veriyorum. Toplamda bu malzeme ölçüleriyle 24 adet American Cookie elde ettim. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme ölçülerini yarı olarak arttırın. Daha fazla sayıda kurabiyeler elde edebilirsiniz. Daha az yapmak isterseniz de tüm malzeme ölçülerini yarı olarak azaltın. Daha az sayıda kurabiyeler elde edebilirsiniz. Bu kurabiye hamuruna şekil verirken daha küçük boyutlarda alarak böyle lokmalık olarak küçük küçük toplar halinde de hazırlayabilirsiniz. Büyük bir kavanoz olarak çıkar. Yani normalde kurabiye hamurunun bu vermiş olduğu malzeme ölçüleri oldukça bereketli, çok sayıda çıkartabilirsiniz. Ben biraz daha böyle büyük ve kalın olmasını istediğim için kurabiye hamurumdan mandalina büyüklüğünde parçalar kopararak şekil verdim. Tamamen sizin göz zevkinize ve damak zevkinize göre kurabiyenin büyüklüğünü, küçüklüğünü belirleyebilirsiniz. Ona göre sayı oranında değişkenlik gösterebilir.
Kurabiyelerimize şekil verdikten sonra önceden ısınmış 175 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizi tam 10 dakika kadar pişirelim. Lütfen fazla pişirmeyelim çünkü bu kurabiyenin özelliği çok fazla pişmeden 10 dakika içinde hafif içi nemli bir şekilde dışı da kıtır bir kurabiye hamuru olacak şekilde pişiriyoruz. Yani Amerikan cookie'nin özelliği hafif nemli olmasıdır. O yüzden fazla pişirirseniz eğer çok kuru farklı bir kurabiye yapmış olursunuz. Dediğim vakitte eğer pişirirseniz 10 dakika tutarsanız eğer tam orijinal Amerikan cookie, çikolata chips cookie tarifini yapmış olursunuz. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Şimdiden vermiş olduğum ipuçlarına dikkat ederek yaparsanız muhteşem kurabiyeler elde edebilirsiniz. Alt üst fırın ayarında kurabiyelerimizi 10 dakika içinde pişirelim. Sonrasında fırından çıkarıp hemen iç dokusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Kurabiyelerimizin üzeri çatladıktan sonra fırından alabilirsiniz. Yakından da gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz çok güzel oldu. Gerçekten denenmeye değer, çok beğeneceğinizi düşündüğüm bir kurabiye tarifi. Bu kurabiyenin üzerine başka bir kurabiye tarifi aramayın. Orijinal Amerikan cookie tarifidir. O dışarıda yediklerinizden bile çok lezzetli. O kadar iddialıyım. Denedikten sonra lütfen yorum kısmına düşüncelerinizi yazınız. Sizlere yakından iç dokusunu gösteriyorum. Gördüğünüz gibi içi böyle nemli, bol çikolatalı, üzeri de kıtır bir kurabiye. Şimdiden deneyen herkesin ellerine kollarına sağlık. Bu arada bu kurabiyeyi aniden gelen misafirlerinize ikram etmek için derin dondurucunuzda saklama kaplarına koyup uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Oda sıcaklığına getirip sonrasında tüketebilirsiniz. Dilerseniz çiğ hamuru koyabilirsiniz derin dondurucuda. Dilerseniz de şekil verip bu şekilde pişirdikten sonra da derin dondurucuda uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Sizler yakından kurabiyenin iç dokusunu izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Beni nerelerden takip ettiğinizi gerçekten çok merak ediyorum. Böylelikle sohbet etmiş oluruz. Tarifimi denedikten sonra da yorum kısmına kıymetli düşüncelerinizi yazarsanız henüz bu tarifimi denememiş olan takipçilerime sizlerin düşünceleri, fikirleri yardımcı olacaktır. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.